Hostel günlüklerinden hepinize selamlar. Bilin bakalım biz kiminle buluştuk? Furkan Aras. O bir YouTuber. O Türkiye'nin en ünlü YouTuber'larından. Bak laflar. Gerçekten kardeşim abartmıyorum ya. Abartmıyorum bak gerçekten. Şimdi hemen kayda girince enerji yakaladım, Furkan'ın YouTube enerjisini. İzleyenler bilecektir ki Furkan Aras yani videolarda olduğu gibi hayatta da aynı enerjikliğini koruyor ve enerji yayıyor. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk yavrum. Sağ olasın. Yine buluştuk çok şükür. Bir gün sonra buluşacaktık. Müthiş bir zamanlamayla 8 gün sonra yanıma geldin. Erken bile geldin. Erken bile geldin. Neden geciktiğini sen çok iyi biliyorsun beni. Yani. Arkadaşlar şöyle oldu. Bir tarafa ayettik SD kartım yedeklenirken Melih demiş ki ya benim telefonum Şarjı daha önemli. Bir attım bir baktım. Bum. bir haftama mal oldu ve $1000. Furkan dedi ki kim çıkarttı bunu, tamam mı? Gözlerinden böyle bir şey oldu. Dedim ben çıkarttım. Dedim kardeşim ben çıkarttım ama dedim çalışmıyordu gerçekten bu. Yani bu yoktu, bir yaşam ibaresi yoktu. Neyse biz tekrardan buluştuk. Kardeşimle bugün biraz gönüllü iş baktık. Malumunuz ben burada gönüllü çalışıyorum. Sosyal medya çok çalışıyorum. Nasıl çalışıyorum kardeşim? Gerçekten çalışıyor. Çalışıyor yani. Ama işte dümenden. Dümenden. Sorarsa çalışıyor yani. Soruyor. Ama abi az önce bizi oturttu 3 saniye fotoğraf çekti. Yani 36 saattir buradayız, ilk defa öyle bir şey. Ama dedim ki nasıl böyle duruyorum arkadaşlar, diyorum ki ben burada gönüllü çalışıyorum ve dijital platformlara içerik üretiyorum. Diyorum sizin fotoğrafınızı çekebilir miyim? Tabii diyorlar. Fotoğrafı çekiyorum. Instagram'da paylaşıyorum. Hani günlük nereden bakarsanız 5 dakika ayırıyorum. Bunun karşılığındaysa yeme, konaklama, Sahur. masaj, sahur, sınırsız mutfak hizmetleri. Yani Misafir misafir ağırlama, aynen kaçak onlara yemek vermek. Yani her şey var yani tabiri caizse. Sen bunun kitabını yazmış bir adamsın. Gönüllü başlayıp hostelde müdür oldun Brezilya'da. Yani çok güzel deneyimlerim var. Gönüllü çalışarak dünya gezilir mi abi? Bence gezilir ki yani biz şu an mesela bugün Reşit'e de bir tane gönüllü iş bulduk. Şimdi ona Şartlar nasıldı ilk başta? Aynen öyle bir pazarlık yaptık ilk başta. Biz bunlar serv anlaşması gibi sonrasında yani 12 adalar bile aldık yani. Aynen öyle. Bayağı bir mücadele ettik. Adamlar 8 saatten başladı çalıştırmaya. Keşke 8 olsa 9. 9 saat. 9 yani. Oldu bir de dedik muamele çeksin yani kardeşim. Daha bundan ötesi yok. Ondan sonra neyse ki ver elini ver aşağı, ver elini yukarı derken Yani 6 saatten 2 partiye böldük normalde. orada da yeme içme konaklama her şey içine dahil, yol sigara Evet, hepsi dahil. Işte, şimdi şey yapacağız yani. Tekrar adamlar Reşit'i görecek. Biz Melih'le gittik, konuştuk. İngilizce abluk altına aldık. Onu halledeceğiz. Ondan sonra ben de bir tane gönüllü işi bulmak istiyorum. Bu deneyimi tekrar yaşamak istiyorum. Özledim yani. Hem de aynı zamanda Reşit'te farklı yerde çalışmak istiyoruz. Çünkü Reşit'in sosyalleşmesi falan Evet istiyorum. evet. Ama bence kesinlikle gönüllü çalışarak dünya gezilir. Biz şu an gidip konuşarak buluyoruz. Hosteller reklam asmış, Wanted Volunteer gibisinden falan ama normalde Workaway veya Workpackers uygulamalarını kullanmalar lazım insanlar. Çünkü profesyonel hosteller veya sadece hostel düşünmeyin. Her iş. Yani buna Fransa'da 7 tane kediye bakma da düşünün. Ne bileyim Azerbaycan'da bir ressamın asistanlığını da düşün. Bunlar gerçek Çoluk çocuğa şeyler. bakma. Bunlar Evet. direkt aklıma gelenler. Ben Kore'de hostel falan da ayarladıydım yani. Her türlü iş var. Çiftlikte ne bileyim biyo yaşam, enerji, spiritüalizm ne ararsanız var Evet. ve bu siteler yıllık 40 euro 50 euro arasında fiyatlar değişiyor. Oldu da bir iş buldunuz ki gerçekten peşine düşerseniz bulamama ihtimaliniz yok. Haftada 5 gün veya 6 gün, günde 5 veya 6 saatte çalışıp karşılığında 3 öğün yemek, konaklama, bazen bisiklet, bedava çamaşır yıkama, bedava Evet. private Evet, room onlar da gibi. var. Tabii bunlar falan da var ya da ne bileyim sattığın turdan komisyon gibi böyle şeyler ben çünkü daha öncesinden hostelde işlettim ve aynı zamanda çok gönüllülük yaptım. Fil çiftliğinde gönüllülük yaptım, at çiftliğinde gönüllülük yaptım, tarlada falan. O yüzden böyle gezilebilir ve şunu demek istiyordum yani bir tane iş buldun düşün. Workaway ya da WordPacks'a kaydoldun. 40 euro 50 doları verdin. Herhangi bir iş buldun. Bir ay çalıştın. Yani dünyanın neresine gidersen git minimum kar, bak bunu Kamboçya düşün, sana ettireceği kar 750 dolar falan yani. Evet. O yüzden bir kere iş bulduğunda hem 750 dolar kâra geçiyorsun hem de 11 ayda kullanım hakkın oluyor. Tam da örnek veriyorum, gönüllü çalışırken Kamboçya'da 2 hafta sonraki gönüllünü ayarlayabilirsin. Hepsini Böyle yapan planlayabiliyorsun. çok insan gördüm. Evet. Türkler falan da var yani. Çok yani bu siteler aslında en böyle profesyoneli, çok rahat bir şekilde şey yapıyor. Biz biraz kafamız rahat olduğu için selamünaleyküm aleykümselam öyle gidip buluyoruz. Ben daha önce Instagram'dan falan bile yazıp böyle bulduğum oluyordu. Para kazandığım falan da oldu. Daha önce bahsetmiştim bunlardan. Bir de en güzel yanı şey değil mi? Abi hiç bilmediğin bir alandan böyle o işe giriyorsun, o işi öğreniyorsun. Yani burada çalışarak hostelciliği öğreniyorsun. Ben işte yeni sosyal medyadan devam ediyorum çünkü
benim nezdimde abi yapabileceğim en kolay şey ve bana en çok zaman kalan şey abi dijital medyalarına içerik üretmek. Genelde hep böyle nokta atışı gidiyorum, seçiyorum ve beni yormuyor. Geri kalan zamanda da hem kendim geziyorum etrafta hem de içerik üretiyorum ve sosyalleşiyorum. Genelde dağ bayır gezdiğim için insan görmüyorum. En fazla hayvan görüyorum. O yüzden bu da benim için güzel bir sosyalleşme fırsatı oluyor. Ben işte diyorum ya, gönüllü olarak başladım Brezilya'da sosyal medya gönüllüsü. Daha sonrasında yani 12-13 tane personelim oldu. Oteli işletiyordum yani. Tamamıyla tüm giriş çıkışlarının kontrol olduğu falan. O yüzden şimdi mesela bir tane hostel devralsam Çok rahat bir şekilde şaşmaz sistem. yani. Booking açmayı öğrendim, Airbnb açmayı öğrendim. Nereden gönüllüleri bulacağımı, gönüllülerin veya hostelin ne gideri olduğunu filan hepsini bunlar sistemi çözdüm. O yüzden çok basit. Çok büyük bir tecrübe yani. Bunu parayla satın alamazsın. Alıyorsun Yani dediğin aslında 50 dolar. 50 dolar alıyorsun almak istersen. Evet, istersen Öteki yani. türlü zaten bir şekilde Tabii bulabiliyorsun. ama biz mesela şu an şanslıyız ve bulunduğumuz ada samimi bir ada. Ben daha önce herhangi bir yerde böyle 3-4 tane hostelin wanted volunteer tabelası Yazını, astığını görmedim yani açıkçası. Büyük şehirde falan da dediğim gibi Çok zor. Ara ara bulunmaz. Burası küçük olduğu için. bulamazsın. Bir de şey bağlantılar da burada. Arkadaşlarımız da var. Evet, Onlar da mesela yönlendirdi. burada Nest diye bir hostel var ve çok büyük, buranın en ünlü hostellerinden. Dün akşam mesela WhatsApp gruplarına falan mesaj atmış, bana Yazmışlar. gönüllü lazım diye. Bizse bugün gittik falan, adam dedi ki dün akşam çoktan 3 kişiyi aldım diye. Yani böyle ağlar falan da var. O yüzden burası dediğim gibi basit ama her yer böyle olmayabilir ve dediğim sitelerde inanılmaz işler bulabilirsiniz. Yani bir şeyde kendinizi yetiştirmek istiyorsanız, örnek veriyorum yazılımcı olmak istiyorsun. Gerçekten yazılımla alakalı çalışan insanların yanında staj bile Bulabilirsin. bulabiliyorsun. Ve bir müthiş bir network arkadaşlar ya. Yani dünyanın her yerinde istediğiniz kabiliyetinizi geliştirebilirsiniz veyahut da kabiliyetinizden işte hayatınızı idame ettirebilirsiniz. Bak bugün tanıştığımız çocuk nasıldı? Fethiye'den çıkmış. Eleman gönüllü yapa yapa geziyor. Evet, evet ya, sadece o değil. Mesela bizim Mert var. Bilirsiniz bu Gobiçeli'ni geçen Türk kaybolan Mert, kaybolan adam Mert mahlasını kullanıyor. O mesela bundan 4-5 sene önce Kanarya Adaları'nda 3 ay geçirdi. Böyle hostellere grafiti yaparak, ama inanılmaz işinde iyi. Yani dünyanın en evrensel mesleklerinden biri. Evet, evet, Şu evet. anda mesela bir Kopenhag'da gönüllülük yapıyor. O yüzden yani böyle yetenekleriniz varsa değerlendirebilirsiniz. Yani mesela Reşit boya işte yapabilir, inşaat işte falan. Bunlar gerçekten küçük şeyler değil. Sadece bunu dediğim gibi hostel gibi düşünmeyin. Bunu bazı insanlar arazi alıyor ve bungalov dikmek istiyor ama bunu sürece yaymak istiyor ve büyük bir bütçesi yok. Ona gönüllü olabilirsiniz. Sistemi öğrenebilirsiniz. Evet evet. Kafam En önemlisi, dağılıyor en ya. önemlisi bir de şöyle bir şey. Mesela burada bir arkadaşımız var. Dedi ki önce geldim buraya gönüllü bir şekilde çalışmış. Ondan sonra maaşlı bir şekilde çalışmaya başlamış. Adamın şimdi yapacağı tek şey şu. Ben diyor yer aldım. Kendi işletmemi kuracağım. Burada da işi öğrendim. Hani diyor ki ben diyor elin işi olarak bakmadım. Her şeyi öğrenmeye çalıştım diyor. Ne işin ne olduğunu. Abi aslında şey yani kendi yoluna giderken adam burada belki eziliyor ya, bedavaya mı çalışılır diye çok böyle aşağılayan, işte bedavaya çalışılır mı kardeşim? Halbuki işi öğreniyorsun sen burada Evet, bedavaya. ve dili öğreniyorsun mesela yani Evet. hangi ülkeye gidersen git muhakkak 2 dil konuşuluyor. Biri İngilizce ve yerel dili yani. Bunlara kulak aşinalığın oluyor. İnsanlarla samimiyetin artıyor. Sistemi Çünkü- öğreniyorsun. Evet, sistemi öğreniyorsun. Bir de şimdi tek çalışmıyorsun. Muhakkak 2-3 tane gönüllü arkadaş oluyor. İlk başlarda tamam insanlar soğuk olabiliyor ama sonrasında 24 saat vakit geçiriyorsun. Beraber temizlik yapıyorsun. Aynı odada kalıyorsun. Aynen. Beraber yemek yiyorsun. Bunlar çok güzel dostluklar edinmeni Evet, sağlıyor. evet. Dili öğrenmeni sağlıyor. Ben örnek veriyorum, Brezilya'da işte hostel işletiyorum. 12 tane kadın gönüllüm var. %40'ı İngilizceyi çat pat konuşuyor. Gerisi bilmiyor. Ya şimdi bu kıza demem lazım benim yani. Check-out'lara kontrol et ya da ne bileyim alışveriş yap falan diye. Portekizce öğreneceğim mecbur. Mecbursun ya da onun dediğini anlaman lazım. Anlamayınca Evet, evet. sıkıntı. Bunlar tabii translate'de artık çözülmeyecek dertler değil. Dünyanın hiçbir yerinde dille alakalı problem yaşamıyorsunuz. Artık offline çeviriler bile. Evet, Ama evet. dediğim gibi pratik artıyor. Dost ediniyorsun. Bir kapı ediniyorsun ya. Orada 2-3 hafta geçirdin. Güzel bir dostluk edindin. Güzel ayrıldın. Abi her zaman gidebilirsin. Ben Kesinlikle. mesela yani Brezilya'daki gönüllülerimle hala görüşüyorum. Patronumla, o zamanki ortağımla, çalışanlarımla, bana iş öğretenlerle, benden önceki müdürlerle, herkese hala görüşüyorum yani. Ama bir ara beni şeyde gönüllü işe hor kullandılar ya. Kanka şeyde Bali'de gönüllü diye girdim, tamam mı? Evet. İnşaata yardım edeceğim dedim. Yardım dediğin nasıl olur abi? Taş uzatırsın, malı uzatırsın, bir şey uzatırsın. Yemin ederim o pirketler var ya, ben böyle 3'er 5'er taşıtıyorlardı bana. En sonunda avcı müşteri patlamaya başladı, tamam mı? Adam bir öğün yemek veriyor bir de. Sonra bana dedi ki böyle gözlerin içi gülüyor. Beraber bakıyorlar ya mesela, yerli işçiler falan var böyle. Gözlerin içi parladığını görüyorum böyle. Hedef der ki aha ben buldum diyor ameleyi diyor ya. Vallahi karın tokluğuna çalışıyorum orada yani. Hani
Yaktığım kaloriyi karşılamıyor yediğim pirinç. O kadar şey. Kaç gün çalıştın şimdi? Abi 4-5 gün çalıştım. Sonra dedim ki bu böyle olmaz dedim ya. Ben dedim gönüllü çalışmıyorum. Ben bir de amelelik yapıyorum, işçilik yapıyorum. Kanka ama şey öğrendim gerçekten. Nasıl harç karılır. Yani şu anda bana desen ki Melih şuraya bir duvar ör. Ya gerçekten onu yaparım sana yani. Yeter ki malzemeyi ver. Ha, yeter ki malzemeyi ver. Öğrendim ama tamam 5 gün yetti. Ya işte dediğim gibi mesela biz şimdi Reşit'i dediğim gibi öteki hostele yerleşeceğiz inşallah. Reşit'in de kafasında bazı şüpheler falan var. Daha önce böyle bir ortama girmedi. İster istemez gergin veya tedirgin olabilir falan. O anda dedim yani. Sakın kavga etme, yarın anlaşamadın hemen de ki ben gidiyorum. Aynen. Kimse Okey, sana gibi. aynen. Evet yani. Bir de zaten siteden de gitmiyor mesela Wordpackers'tan ya da Tabii orada yorum yaparlar. Referanstan Hayır, Şimdi baba eyvallah ister Tamam. ananı ara ister babanı ister devleti. Aynen öyle. Ben kaçıyorum. gidiyorum. Aynen öyle. Hatta kaçmıyorum. Adresim de burada da. Aynen. Gel. Çok iyi. Yani burası gerçekten öyle bir yer. Öyle. Peki yeni gezmek isteyenlere 65 ülke gezmiş biri olarak ne tavsiye edersin? Yani Şu hap bilgi versen böyle. Yani şimdi herkesin kaygıları belli. Ekonomi. Ondan sonra işte dil, cesaret, korkular, kaygılar, psikolojik sebepler. ya birine tavsiye vermek benim haddim değil ama yani naçizane ben mesela her zaman insana kendi tecrübelerimi anlatıyorum ve zaten yani son 6 aya kadar da çok düşük bütçeli seyahatler gerçekleştiriyordum. İnsanlara madalyonun öteki yüzünü gözlerine soka gösterdim. Yeteri kadar tavsiyeyi verdiğimi düşünüyorum zaten. Şimdi madalyanı kaptı şu anda arkadaşlar. İyi kazanıyor. Çok şükür Allah. Çok şükür. Allah daha bereket versin kardeşim. Aynen. Aynen öyle. Kardeşime. İnsanlar sayesinde sağ olsunlar. Yani kısmetlendik. Evet yani. evet nasiplendin. Evet yani insanlar sevdi. Allah da yüzümüze baktı. Bazen Evet. de yürüye okulunu mesela sana da dedim yani. Örnek veriyorum Melih de gerçekten çok çalışıyor ama artık kısmet bazen Allah yürüye okulum demesi lazım. Evet. O yüzden Doğru yerde doğru zamanda bulunmak gerekiyor veyahut da doğru zamanda bizim sektörde doğru videoyu, gündeme eşdeğer videoyu bazen vermek gerekiyor. Ama biz hep diyoruz abi bizim yaşadıklarımız kar. Ben yaşadıklarımı her şeyi Tabii. yanıma kar olarak görüyorum yani. tabii biz gerçekten çok yani yaşıtlarımızın çok önünde bir hayat yaşıyoruz yani. Her anlamda çok öğretici. Dertlerimiz çok basit. Bir parantez açayım mı şurada? Abi demin bir videoya denk geldi. Vehbi Koç'un bir videosu. Hatta onu şimdi bir gönderi yapacağım. Sunucu diyor ki hayatınızda hiç işte hayaliniz işte var mıydı? Ne hayal ederdiniz diyor. Ve diyor ki adam yani benim hayalim diyor mayamı giyip sahilde diyor saatlerce yürümek. Telaşesiz yürümek diyor. Sonra ikinci soru geliyor abi. Diyor ki peki gerçekleştirebildiniz mi? Diyor ki maalesef. Yani şu an Türkiye'de istediği her şeyi satın Her alabilecek şeyi adam. satın alabilir. Plajlarda bile diyor bir toplantının içerisindeyim, bir organizasyonun içerisindeydim. Hiçbir zaman o rahatlıkta bir zaman yani düşün bizim her gün yaptığımız şeyi Evet. adamın hayali ve ama yapacak zamanı yok abi. Yapacak yani onu mevcutu koruyabilmek için bile şimdi kendimizle şeyle kıyaslamayalım çok da Evet, böyle. ama o adam çok ünlü ve çok Evet, zengin. evet, Her evet. yerde yani adamların ailesinin sancağı var yani. Evet. O hayatı O tercih etti. Yani Aynen. sonuçta gökten zembille gelmedi. Belki ilk başta Allah yürü akım dedi de sonrasında milyarder olmayı kendi seçti Evet, yani. evet. Bilmiyorum tabii ama dediğim gibi yani biz çok şükür ki şanslı bir hayat yaşıyoruz. Allah herkes Çok nasip şükür etsin. tabii. Ama ben mesela tırnak içinde söylüyorum yani ekonomik özgürlüğü veya ne bileyim tanınmayı istediğimi en azından da dişimi kan değecek kadar olsa da 10 sene sonunda elde edebildim Evet. yani. Benle başlayanlar hatta benden sonra başlayanlar aldı yürüdü gitti veya benle başlayanlar pes etti falan. Ben yıllarca pes etmedim. Çok zorlu günler geçirdim. Yani benden daha sonra başlayıp hiç zorluk çekmeden şu an maşallah çok güzel para Evet. kazanan insanlar da var yani. Dediğim gibi Ya bunun bir herkesin standardı yok yani gerçekten. tercihleri ben yani her zaman en mutlu olduğum şekilde yansıtmak ve yaşamak istedim videolarda kendime. O yüzden yani karakterimin oturması veya ne istediğimi bulmak veya istediğimi nasıl servis edeceğimi bulmak falan yıllarımı aldı. Çok büyük bir tecrübenin sonucu böyle bir şey geldi yani. Bir anda gece aksakal Evet. dede bana söylemedi veya biri bana bir fikir söylemedi. Tamamıyla Deneme yanılma yıllar yöntemi. denemeyi alma. Binlerce video paylaştılar hayatında. Yeni kalan açıldı. Yeni Instagram'lar falan derken ama şu format bu bakayım günde 2 tane atalım şey atalım her gün Hepsi atalım önemli. derken filan ben buldum. Çok şükür ki. O yüzden yani demek istediğim sadece insanlara naizane çok klişe olacak ama yani bence sadece inandıkları bir şey varsa bunu yapmaya devam etmeliler. Çünkü 10 sene önce bana ya böyle bir hayat mı olur? Hiçbir zaman zengin olamayacaksın. Hiçbir zaman ev araba sahibi olamayacaksın. Rezil bir hayat süreceksin. Sokaklarda yatacaksın. Bir diploman da olmayacak diyen insanlar ilk birkaç sene haklıydı. Ama şimdi ise diyorlar ki
Furkan benim kardeşim, Furkan benim yeğenim. Ha hemen arayayım Furkan'ı. Ha hemen görüntüler arıyor. Diyor ki Evet, Furkan diyor biri var diyor. Senin videonu izliyormuş. Ben de dedim ki yeğenim, ben de dedim ki kuzenim, ben de dedim ki teyzemin oğlu Evet, falan. bir şey gibi. yapana kadar, başarana kadar hiç kimse Evet. ciddiye almadı. Ya, ne yaparsan yap, para kazanmıyorsan boş iş Türkiye'de. Evet. Yani çünkü Saygı biz göstermiyorlar. Avustralyalı değiliz yani. Biz ne bileyim Ya bu Norveç düşünceye ben değiliz. kesinlikle katılmıyorum ama öyle maalesef. Evet yani bizim çünkü yani bir Avusturyan bir Norveçlinin gerçekten sadece hayattan beklentisi kaliteli bir yaşam yaşamak Tabii yani. bir de insanlar değer verirken gerçekten senin felsefene, mentaline değer veriyor, oturuyor senin düşüncelerine değer veriyor. Evet. Yani seni gerçekten adam bakıyorsun sanatçı, kimse onun kılık kıyafetiyle ilgilenmiyor. Ama bizde her şey şekillerin üzerine olduğu için maalesef insanlar ye kürküm ye modunda. Ya şimdi Y kuşağı biraz acılar çektiği için ve o zamanlar devlet memuru olmak çok sükseli bir olay, çok garanti bir iş olduğu için hala maalesef anne babalarımız o kafada. Yeni kuşağın artık milenyum çağının, teknolojik çağın değiştirdiği, artık memurluğun o kadar cazip olmadığının falan farkına varmıyorlar. Ama demek istediğim az önce Avustralya'da, Norveçlerde falan bu yok yani bir devlet memuru falan değil. Çünkü zaten evleri var ya da ne bileyim şartları, gelirleri falan çok iyi olduğu için sadece diyor ki yani ne istediğimi bulun bu hayatta, sağlıklı, huzurlu, keyifli bir hayat yaşayayım. Gerekirse çiftçi olayım, gerekirse ne bileyim marangoz olayım yani onlar Ama da mutlu olayım. bu kadar üniversite okuyayım, aman siyasete gireyim, aman şey, öyle bir şey yok yani, onu demek istediydim. Sadece tek kaygıları biraz para bekleyelim, tatillerimize yurt dışına gidip tatil yapalım, gelip işimize çalışalım kafasındalar yani. Evet. O O, yüzden- dijitalden bir para kazanılabileceğini çok kabul etmek istemiyorlar. Çünkü bir şey bekliyor, anladın mı? Fiziksel olarak bir efor, alın teri, işe gittim. Hani dijital göçebeyim, odada çalışıyorsun. Ya evde çalışılır mı yani? Hani ofise gitmen lazım veya Evet. hep o şey olduğu için. Ya bir de şöyle şimdi mesela benim babam 35-40 sene çalışmış ve vergisini, primini ödemiş ve şu an yeni zamla beraber emekli maaşı sanırım 14.000 oldu. Yani 14.000 şu an $350 falan geliyor. Yani babam sosyal medyada benim ondan çok daha fazlasını kazandığımı görünce şok oldu yani adam. Yani dedi ki nasıl ya dedi falan, yani nasıl oluyor falan dedi böyle. Dedim baba yani sen izliyorsun, o izliyor falan, yani farkındaydı böyle bir, ondan sonra aslında ayıktı yani. Artık dünyada influencerlık veya YouTuber'lık falan kabul edilmeye başlayınca. O yüzden artık şanslıyız bir de. Mesela şimdi ben 10 sene önce seyahate başladığımda, mesela 8 sene önce Hindistan'a gittiğimde Google Maps gelişmemişti. Evet. Google Translate falan gelişmemişti. Çok zorlanıyorduk yani. Kosova'da bile benim kağıttan harita açmışlığım falan var yani. Şimdi dünya değişti. Çok daha fırsat falan var. Daha da gelişiyor yani. O yüzden naçizane benim tavsiyem, sadece daha iyi bir hayatı hak ettiklerini düşünüyorlarsa ona göre risk almalılar. Ona göre eylem gerçekleştirmeliler. Ben insanlar diyorum yani, evet Allah yüzüme baktı, insanlar sevdi. Belki şanslıydım. Onunla video çektim patladı. Bununla video çektim patladı. Ama geçen biri bana yorum atmış. Ya bu neden benim karşıma gelmiyor diye. Dedim çok basit. Risk almıyorsun ki. Oraya gitmeyi denemedin yani. Ben orada çok güzel bir hikaye yaşadım. Evet, dillere destan belki aşk oldu ya da bir karmaya bir hediye oldu bir şey. Neden? Çünkü ben gittim oraya. Yani Canım, onlar bana hareket var gelmedi. yani, evet. Evet. Yani Aslında bu da en önemli nokta ya. Yani insanların hep göz ardı ettiği. Herkesin fikri var arkadaşlar. Herkesin kafasında bir düşünce var. Herkes dünyayı gezmek istiyor. Kendi işini kurmak istiyor. Mutlu bir aşk istiyor. Ama doğru yerde, doğru insanlar, doğru bağlantılar, emek, çaba, hiçbir şey yok. Olmadan bu şekilde. evet, harekete geçmeliler yani. Bir laf var ya, aksiyonsuz vizyon halüsinasyondur diye. Evet. Bu kadar basit yani. Harekete geçmen lazım. Gerekirse başarısız ol. Ben mesela maddi kaygımı bıraktıktan sonra ve başarısızlık korkusunu bıraktıktan sonra tırnak içinde bir şeyler başarabilme potansiyeline ulaştım yani. Ama sen çok şey denedin, çok şey batırdın. Seyahat eden insanların biraz da ortak noktalarından bir tanesi bu değişimden korkmuyorlar. Sen de bu değişimden korkmayıp harekete geçip batıranlardansın. Evet, mücadele Yani seviyor ama insan. burada da hani ağzında altın bir kaşıkla doğmadın, öyle bir Evet dünya. canım, yani ben tamam çok şanslı bir aileye doğdum. Ailem her istediğimi aldı, beni çok sevgiyle büyüttü. Bu benim en büyük artım. İnsanlardan beni öne çıkaran, zaten ayıran da bu. Çünkü ben diyorum yani en kötü ailemin yanına dönerim. Ailem beni sahipleniyor yani. Benimki bir kaçış değil, benimki sadece keşif duygusu yani. Evet bak, bu da çok önemli bir nokta. Evet, Kaçış ben- mı? kaçış Çok yok kaçan ya. insan gördük. Evet. Bir de şey var ha, bak ben dün bir video çektim. Ya mesela giderken bütün köprüleri yıkıyor. Dönmeyecek nesine ya. Hani o da mesela şey. Bütün dostluk bağları, arkadaşlık, akraba, bütün her şeyi yıkıyor. Ben de yeni bir sayfa kuracağım ve mutlu olacağım. Bir geliyor abi. Delil gibi yalnızlık. Evet ya, bu maalesef ki bu işin kaçınılmazı. Eğer ki kendi kültürden, ülkenden ayrılıyorsan, nereye gidersen git, Norveç'ten Amerika'sına, Kanada'sından Papua Yeni Gine'sine, Doğu Timur'undan Etiyopya'sına yalnızlık çekeceksin. Çünkü yani insanları hiçbir zaman
ana dilin hariç bir dilde derdini ilk birkaç sene tam anlatamayacaksın. İngilizce'de bile örnek veriyorum. Derdini anlatırsın ama o espri, kelime espri falan aklına gelen falan onlar çok uzun zaman alacak. Bağ kurman veya insanların bizim kültürümüz gibi çok samimi olmadığını, çok sahiplenme özelliği olmadığını falan o yüzleşince o insanlar zoruna gidecek. Avrupa'da falan bunu çok yaşıyorlar yani. Bir O de yüzden- senin derdin adamın mesela kültüründe bir dert değil. Yani senin derdin sana bir dert yani hani yalnız kalmak ama onun tercih ettiği ve öyle istediği için o şekilde davranıyor. Yani bunlar da aslında o yola dahil. Mesela seyahate çıkmak isteyenler, özellikle uzun soluklu bir şey isteyenler bir kere yalnızlığa ve bazen ağlayacak omuz bulamamaya, uykusuz kaldığında duygu durum bozukluğu yaşamaya, bazen çantasını yere atıp ya ben burada ne yapıyorum demeye defalarca hazır olmalı. Hazır değilsen sana maliyeti 3.000-4.000 dolar olur. Dönüşün ağacı öyle bir manyak edersin ki kendine. Dersin ki ben bu akşam evde uyuyacağım dersin. Anneni babanı darlarsın, onlar da aman oğlum kızım orada bir şey olur başına gelen diye zaten Alır getirir seni. kaygılanan ailen hop bir anda Türk Hava Yolları'nın ilk uçağına binersin. Yemin ediyorum var ya 2 ay boyunca götünü dikmen gerekir ki o zararını fitleyebilmek için. Yani Geçen gün de masraf yaşadık edersin böyle yani. bir olay. Evet yani bunlar dediğim gibi kabul etmen lazım ama yapılmayacak hiçbir şey yok dediğim gibi. Ben Bedel yaptıysam ödemeye değiyor. herkes yapar. Ben nasıl yapılacağını da gösterdim. Sadece dediğim gibi biraz risk almalısınız ve vallahi çember daralıyor. Yemin ediyorum ülkemizi, devletimizi, vatanımızı çok seviyoruz ama çember daralıyor. Olay sadece ekonomik değil. Olay huzur. Vallahi huzur. Bir laf var ya bu para da huzur getirmiyor falan diye. O zaten tamamen kolpa ama onun çıkış amacı ne biliyor musun? Çünkü bunu diyen insanlar ya fakirleri avutmak için böyle bir şey dedi ama bence hayır. Bu kolay yoldan ya da haram yoldan para kazanan insanların bir vicdandan gelen serzenişiydi bence. O yüzden yani olay gerçekten para değil. Olay tamamen mental ama parasız da dünya turu asla olmaz. Yok, Her zaman diyorum eğer ki parasız dünya turu yapıyorsan ya birini çarpıyorsun ya çarptırıyorsun yani bir tezgah dönüyorsun. evet. Birilerinin canı yanıyor ya da bir eksiklik var. Ben yani 11 sene dünyayı geziyorum ve ben parasız dünya turu yaptım. Onda da insanlar ne kadar kaç gün naşatlarda kartonda uyuduğumu falan çok iyi gördü yani. O yüzden ben net gösterdim. İnsanlar hikaye anlatmayı seviyorlar. İşleri güçleri rast gelsin ama yani ellerine kanıt olmayınca Evet. belki sen yiyorsun o yiyor falan ama biz bu işin içinde olduğumuz için Preze'yi 400 metre öteden tanıyoruz. O yüzden tüketim alışkanlıklarınızı değiştirebilirsiniz. Evet var ya çok güzel bir noktaya değindi. Evet. İnsanlar da aslında hani kendimle alakalı da bana soruyorlar. Abi diyorum ki yani hani bir şey bağımlılığım yok ki diyorum ya, sigara yok, alkol yok. Hani zaten Sadece o değil yani. Ya Sigara, şöyle- alkol içmeyen de var. Yani o bırakılabilir Kahve. bir şey. Biz mesela evet her gün farklı hostelde kalıyoruz. Ama yani aslında senin eve ödediğin kira parasını biz 30 gün boyunca farklı insana ödüyoruz. Yani sen ev kiranı 500 dolar ödüyorsun diyelim. Biz günlük 10 dolardan 12 dolardan 30 gün ödüyoruz 500 dolar gibi yani. Ama elektrik faturası falan dahil değiliz gibi yani. O yüzden demek istediğim yani bunu iş yapmak için yüz binlerce lira falan gerek yok. Sadece yani bir plana ve biraz bütçe ihtiyaç var. Örnek veriyorum uçak bileti hariç ve seçeceğiniz ülkeyi yandan kolay geçebileceğiniz ülke seçin. Yani başlangıcı Maldiv veya Sri Lanka veya Tayvan falan Ada ülkesi seçmeyin. olmasın. Yani Malezya seçin yandan Tayland'a, Kamboçya'ya gidin ya da Özbekistan seçin yandan Kırgızistan, Kazakistan gibi. Onun haricinde 6 aylık bir bütçe uçak bileti hariç, vizeler hariç 6.000 dolara 6 ay seyahat edebilirsiniz. Çok rahat. Bak çok rahat diyorum. Zaten başlangıç ülkede kolay olacak. Ve bu 6 aylık süreçte ilk günden itibaren zihnin açılmaya başlayacak. Gördüğün yerlerde fırsatlar kovalamaya, görmeye, fark etmeye başlayacaksın. Yeni bir sen doğacak. Keşfedeceksin bunu. O duyuların açılacak. Pratik zekalı olacaksın. Çözümcül olacaksın. Daha sabırlı olacaksın. Ve bu 6 aylık sürede de para kazanma yolunu bulmak için yeteri süre. Gerek sosyal medyadan ya da herhangi bir işte yatırım, bir yere girsen, bir dil öğrensen 6 ay sonra el kol kullanmaya başlayabilirsin. Dilin döner yani. O yüzden dediğim gibi çok büyük rakamlara gerek yok. Sadece artık biraz sorumluluk almaya ihtiyaç var. Buradan tüm yaşıtlarıma, kendini çaresiz hissedenlere, anksiyete yaşayanlara seslenmek istiyorum. Bir kendine gel, bir sorumluluk al yani. Herkes gerçekten bir şeyin suçunu burçlara, aile travmasına,
veya siyasete veya hükümete veya ekonomiye atmaya gerek yok. Sorumluluk alın beyler. Evet, evet. Yani gerçekten sorumluluk alın. Allah canımı alsın, bacaklarım pişmiş durumda. Hiç uyumamışım 35 saattir. Evet. Kur'an nimet çarpsın, açın. Yani şu an bile izletebilirim. 2 kilometre öteye telefonumu bıraktım. Gece hiç uyumadan editi bitirdim. Sabah 9 gibi yüklemeye bıraktım. Şu an akşam belki 6 oldu. Hala yüklenmemiş olabilir ve her gün sabah ben erkenden yüklemeyi başlatmam lazım. Bak, edite başlama bitirme değil. Sabah yüklemeyi bitirmem lazım ki akşama kadar. İnternet o kadar kötü. O kadar kötü. Bak, gittim geldim, yemin ediyorum bacaklarım pişik, kaç kere gittim geldim, reisin işini hallettim, daha halledeceğim. Tam halledemedim. Yarın editi var. Daha ben gönüllü olmak istiyorum. Ben de kendime iş bulacağım burada falan derken beyler sorumluluk alın yani. Ben de bunun farkındayım. Mesela şu an bile belim ağrıyor. Çünkü uyumuyorum, çünkü çok hor kullanıyorum bedenimi, çok sağlıksız besleniyorum ama ben bir proje içindeyim ve bir 5 sene daha var ve 5 sene sonra istesem de bu tempoda olamayacağım. Farkındayım. O Sistemini yüzden kurmaya çalışıyorsun. yani dediğim gibi 35'e kadar buradan erkeklere sesleniyorum. Kadınlar beni yanlış anlamasın ama kadınların işinin, daha doğrusu işinin demeyeyim de yani geleceği kurmasının o kadar çok büyük sorumluluğu olduğunu düşünmüyorum yani. Tabii herkes adına konuşuyor. Bunun yani yanlış anlamayın. Yani, Feministler linçledi şu anda yorumda. yani demek istediğim, kadın hiç sorumluluk istemeden, almadan sadece desin ki ben evlenim, kocamın, ailemin sorumlu dese, çalışma gerek olmadan bir hayat seçebilir. Desteklemiyoruz bu hayatı. Kadınların iş hayatının çalışmasını, okumasını destekliyoruz. Ama erkeklerde böyle bir şans yok. Yani parasızsan baba evinde yemek yemek bile zor geliyor insana. Zaten 18-20'den sonra babandan para istemek yok ve böyle 30'una, 32'ne, 35'ine gelmiş bekar, işsiz bir bireysen yemin ediyorum var ya, evde yüzünü yıkamak, o havluyu kullanmak bile dert olur insana. Tabii. Yani ben yaşamadım, yaşatılmadı ama yaşayan, bana derdini anlatan, beni kardeş gören çok insana şahit oldum. O yüzden zor. Demek istediğim, buradan o erkeklere sesleniyorum. Sorumluluk alın. Gerekirse sokaklarda yatın, risk alın. Açın kamerayı, deyin ki ya kardeşim ben 35 yaşına kadar boş yaşadım. İçin konuşuyorum. Böyle bir hayat yaşadım ve artık bu hayatı değiştirmek istiyorum. Çünkü bu kadar sürede keyif almadığımı düşünüyorum. Çünkü hayat aldığın nefesin bütün değil, nefesini kesen anların bütünüdür. Bunu fark ettim. O yüzden ben artık böyle bir hayat yaşamak istiyorum deyip bir ülke seçip kamerayla konuşun. Benim yaptığım gibi yapabilirsiniz. Yani sadece o değil. Eline kamerayla gezerek, ortamı göstererek falan. Yani gene 5-10 bin izleyerek her gün sabit videoyla gene Evet, her gün. 300-400 dolar falan kazanabilirsiniz. Facebook'tan, TikTok'tan falan demek istediğim. Ya her şey sandviç bile yaparsın. Biz mısır bile sattık demek istediğim yani. Sonra Her türlü insan tutunuyor. vallahi bir şey diyeyim mi yani, yalnız ölürsen ya da ne bileyim 45'inde 50'inde televizyon karşısında atlette baksında oturup sigara içerken, Azrail'i beklerken dertlenirsen senin derdin yani. İnşallah zengin olursun ama ölsen de senin derdin, hastalansan da, kafanı yastığa Her koyduğunda şey bizim sorumluluğumuzun senin. altında. Evet, yani sadece vicdanınızı temiz tutun. İnsanlara karşı başınız eğmesin çünkü nereye gidersen git. Gerek Endonezya, gerek Kanada, gerek Güney Afrika, gerek Antarktika. Nereye gidersen git, vicdanın seninle geliyor. O yüzden sen vicdansız işler yaparsan, gece rahat uyumanı engelleyecek, kabus görmeni sağlayacak işler yaparsan, yani dediğim gibi o seninle gelecek. Nereye Sadece- gidersen git de kaçamayacaksın. Evet, iyi insan olmaya çalışın çünkü ben karmaya inanıyorum. Elhamdülillah Müslümanız. Ha, adam oruçlu bile. İnşallah bize de nasip olur. Ama her zaman iyilik yaparsan iyilik geliyor. bulursun. Kötülük yaparsan kötülük bulursun. 1 verirsen 10 gelir sana. Bu mottoyla Evet. sadece biraz risk alın. Demiyorum benim gibi petrolde kalın. Ama dediğim gibi tüketim alışkanlıklarını değiştirerek, gereksiz üyeliklerinizi iptal ederek, sigarayı, alkol falan azaltarak veya daha minimal bir eve geçerek veya ne bileyim evinizin bir odasını düzenli kiraya vererek, kullanmadığınız kıyafetlerinizi satarak ya da alkol bağımlısıysan evde kendi alkolünü yapmayı deneyerek ya da bir şey. Evet. İstesen yaparsın. Evet, evet. İstesen yaparsın. İstesen bugün roket mühendisi bile olursun bundan bugün başlasan 3 sene sonra. Asla yapılmayacak şey. Çünkü onlar da yapan kralının geleceği 2 metre mezara yani ha. O yüzden Son nasıl bağımsız? o yüzden yani ben ne dedim, konu çok Kardeşim, kaptı. konu Aynen. ben iyi motive oldum. Bu şeyde iyi motive oldum. Yani biz Furkan'la zaten bu aralar beraberiz. Üretmeye de devam ediyoruz. Bak bu kaş ben ne zaman sıkışınca beni topu atıyor, konuşturuyor, Ama bir de vallahi yapıyor. ben şuradan gidiyordum, dedim ki şuna bir salça olayım bakayım. Aynen bak
Peştemali çıkarttım, duş alacağım ha bacaklarım. Soru sormaya da gelmiyor maşallah. Bir daha az önce 20 dakika oldu burada dedim ki konuşuruz da. Aynen dedim ki yani kanka benim en uzun videolarımdan bir tanesi bu olacak. Arkadaşlar umarım aynı olmuşuzdur. Umarım bizi izleyenler de ulan ne hayatlar varmış ya. Bunlar bile yapıyorsa biz bile yapıyoruz demişlerdir. Evet. Ve hayatlarına güzel bir enerji bırakmışızdır. Güzel bir perspektif açmışızdır. Evet. Biz hep bizim motivasyonumuz bu. Yani hep de kendi paylaştığımız şeyler de bu. Gezerken de böyle yani hep eğleniyoruz da bazen de böyle ciddi konular konuşuyoruz. Furkan'ın en ciddi gördüğüm 30 dakikayı kanalında izlediniz şu anda. Çok teşekkür ederim. Sizi düşünmeye sevk etmek istiyoruz. Düşünün ya. Düşünün ve harekete geçin. Düşünürseniz bulacaksınız yani. İnşallah. Zorunuza gitsin bazı şeyler. Evet. Bok gibi bir hayat yaşadığını fark et. Hayatsızlığını fark et yani. Tam bir motivation speaker. Tam bir motivasyon konuşmacısı. Lanet olsun serseri. Buradan kapatıyoruz o zaman videoyu. Kendinize iyi bakın. Her Furkan zaman- Aras'la beraber kanalını zaten bırakacağım kanalın açıklama kısmına. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Evet, daha buradayız inşallah. Herhangi bir Yolculuğumuz devam probleminiz varsa dünyanın neresinde olursanız olun, hayatınızı değiştirmeyiz ama gününüzü kurtarabiliriz. furkanara01@icloud.com'dan ulaşın bize. Görüşürüz. Evet, kalın Gününüz güzel geçsin. sağlıcakla.